Otranto Prensi Menfred'in bir oğlu ve bir kızı vardı. Kızı, 18 yaşında, son derece güzel bir genç kız olan Meisha'daydı. Oğlu Konrad ise ablasından 3 yaş küçüktü. Sıradan, çelimsiz ve umut vaadetmeyen bir yapıya sahipti. Fakat buna rağmen babasının gözbebeğiydi. Menfred, kızı Matilda'ya hiçbir zaman sevgi göstermezdi. Menfred, oğlu için Vicenza Markisi'nin kızı Isabella'yı gözüne kestirmişti. Isabella, hamileri tarafından Menfred'in sarayına teslim edilmişti bile. Amaç, düğünü bir an önce gerçekleştirmekti. Konrad'ın sağlık durumu el verdiği ilk anda nikah kıyılacaktı. Menfred'in bu evlilik konusundaki aşırı aceleciliği ve sabırsızlığı hem ailesinin hem de komşularının gözünden kaçmıyordu. Ailesi, prensin sert tavırlarından korktuğu için bu telaşın sebebini sormaya cesaret edemiyordu. Nazik bir hanımefendi olan eşi Hippolita ise tek oğullarının bu kadar erken evlendirilmesinin tehlikeli olduğunu bazen dile getirmeye çalışıyordu. Çünkü çocuk hem çok gençti hem de ciddi sağlık sorunları vardı. Ancak Hippolita'nın aldığı tek yanıt, prensin kendi kısırlığına dair imaları oluyordu. Sonuçta ona tek bir erkek evlat verebilmişti. Halk ve hizmetkarlar ise konuşmalarında bu kadar temkinli değildi. Menfred'in bu acelesini, kadim bir kehanetin gerçekleşmesinden duyduğu korkuya bağlıyorlardı. Söylentiye göre Otranto Kalesi ve lordluğu, gerçek sahibi orada yaşayamayacak kadar büyüdüğünde, mevcut ailenin elinden çıkacaktı. Bu kehanetin tam olarak ne anlama geldiğini kavramak zordu. Bunun evlilik meselesiyle nasıl bir ilgisi olduğunu anlamak ise çok daha zordu. Fakat bu tür gizemler ve çelişkiler, halkın söylenenden şüphe etmesini engellemiyordu. Genç Konrad'ın doğum günü, evlilik töreni için belirlenmişti. Tüm davetliler şatonun şapelinde toplanmıştı. İlahi ayin başlamak üzereydi. Her şey hazırdı. Ancak Konrad ortalıkta yoktu. Menfred, en ufak bir gecikmeye bile katlanamıyordu. Oğlunun gelmediğini görünce, genç prensi çağırması için bir hizmetkarını gönderdi. Oğlanın dairesine gitmek için avluyu geçen hizmetkar, çok geçmeden nefes nefese geri koştu. Telaş içindeydi. Gözleri yuvalarından fırlamış, ağzı köpürüyordu. Tek bir kelime bile edemedi. Sadece avluyu işaret ediyordu. Şapeldeki herkesi büyük bir korku ve şaşkınlık kapladı. Prenses Hippolita, ne olduğunu anlamamasına rağmen oğlu için endişelenip bayıldı. Menfred ise oğlunun durumuna üzülmekten ziyade düğünün ertelenme ihtimaline ve hizmetkarın aptallığına öfkelenmişti. "Ne oldu?" diye bağırdı. Hizmetkar cevap veremiyor, durmadan avluyu işaret ediyordu. En sonunda, peş peşe sorulan soruların ardından sadece şunu fısıldayabildi: "Ah, kask, kask." Bu sırada davetlilerin bir kısmı avluya koşmuştu bile. Oradan yükselen dehşet ve şaşkınlık çığlıkları duyuluyordu. Menfred, oğlunu görememenin getirdiği huzursuzlukla bu garip karmaşanın kaynağını öğrenmek için kendisi gitti. Matilda annesinin yanında kalıp ona yardım etmeye çalıştı. Isabella da aynı amaçla orada kaldı. Zira damada karşı hiçbir sevgi beslemiyordu ve onun yokluğundan sabırsızlık duyuyormuş gibi görünmek istemiyordu. Menfred avluya girdiğinde gözüne ilk çarpan şey, bir grup hizmetkarın devasa bir tüy kümesini kaldırmaya çalışması oldu. Bir dağ gibi görünüyordu. Gördüklerine inanamayarak baktı. "Ne yapıyorsunuz siz?" diye bağırdı Menfred öfkeyle. "Nerede benim oğlum?" Hizmetkarlar korolar halinde yanıt verdi. "Ah efendim, prens, prens, kask, kask." Bu acı dolu seslerle sarsılan ve neyle karşılaşacağını bilemeyen Menfred hızla öne atıldı. Fakat, bir babanın gözlerinin görebileceği en korkunç manzara oradaydı. Çocuğu paramparça olmuştu. Devasa bir miğferin altında gömülüydü. Bu miğfer, bir insan için yapılmış herhangi bir kaskın 100 katı büyüklüğündeydi ve üzeri devasa siyah tüylerle kaplıydı. Menfred, donup kaldı. Olayın dehşeti, bu felaketin nasıl yaşandığına dair belirsizlik ve her şeyden önemlisi karşısındaki mucizevi fenomen, Menfred'in konuşma yetisini elinden almıştı. Sessizlik uzun sürdü. Bu durum, kederden bile daha ağır bir sessizlikti. Gözlerini, görmeyi reddettiği bir kabusa dikmişti. Oğlunun kaybından ziyade, bu felakete sebep olan devasa nesneye kilitlenmiş gibiydi. Dokundu. O ölümcül miğferi inceledi. Ancak ne yaparsa yapsın, gözlerini genç prensin kanlar içindeki ezilmiş kalıntılarından alıkoyamıyordu. Genç Konrad'a ne kadar değer verdiğini bilen çevresindekiler,
Prensin bu tepkisizliği karşısında en az miğfer mucizesi karşısında duydukları kadar şaşkındı. Menfired'den hiçbir talimat gelmeyince, şekilsizleşmiş cesedi salona taşıdılar. Menfired şapelde kalan kadınlara da hiç aldırış etmedi. Aksine, yaşadığı acıyla sarsılan eşi ve kızından tek kelime bile bahsetmedi. Dudaklarından dökülen ilk sözler şunlar oldu: "Lady Isabella'ya iyi bakın." Hizmetkarlar bu emirdeki tuhaflığı sorgulamadılar. Hanımlarına duydukları sevgiyle, bu talimatın kendilerine verildiğini varsayıp hemen yardıma koştular. Isabella'yı odasına götürdüler. Genç kadın adeta canlı bir ölü gibiydi. Duyduğu tüm o garip detaylara ilgisizdi, zihninde sadece oğlanın ölümü vardı. Annesine bağlı bir evlat olan Matilda, kendi kederini ve şaşkınlığını bastırarak sadece acı çeken annesini teselli etmeye odaklanmıştı. Isabella ise Hippolita'dan bir anne şefkati görmüştü ve bu sevgiyi aynı içtenlikle geri veriyordu. O da en az Matilda kadar prensese destek olmaya çalışıyordu. Aynı zamanda Matilda'nın gizlemeye çalıştığı acıyı görüyor. Ona derin bir dostluk ve empatiyle yaklaşıyordu. Ancak kendi durumunu düşündüğünde, içten içe bir rahatlama hissediyordu. Genç Konrad'ın ölümü için merhamet dışında bir üzüntü duymuyordu. Ona huzur vaat etmeyen bu evlilikten kurtulduğuna pişman değildi. Ne müstakbel kocası ona bir umut veriyordu ne de Menfired. Zira Menfired, Hippolita ve Matilda gibi sevimli kadınlara sebepsizce sert davranıyor. Bu zalimliğiyle Isabella'nın yüreğine derin bir korku salıyordu. Kadınlar zavallı anneyi yatağına götürürken, Menfired avluda kalmış. O uğursuz kaska bakmaya devam ediyordu. Olayın tuhaflığını duyan kalabalık da etrafında toplanmıştı. Menfired çok az konuşuyordu. Sorduğu sorular sadece tek bir şeye yönelikti. Bu kaskın nereden gelmiş olabileceğini kimse biliyor muydu? Hiç kimse ona en ufak bir bilgi veremedi. Ancak prensin tek merakının bu olduğu anlaşılınca, etraftakiler de teoriler üretmeye başladı. Varsayımları en az felaketin kendisi kadar saçma ve imkansızdı. Bu anlamsız tahminlerin ortasında, komşu köyden gelen genç bir köylü öne çıktı. Genç adam, bu mucizevi miğferin, St. Nicholas Kilisesi'nde bulunan eski prenslerden iyiliksever Alfonso'nun siyah mermer heykelindeki miğferle birebir aynı olduğunu söyledi. "Vatan haini, ne diyorsun sen?" Menfired kükredi. Bir anlık daldığı o trans halinden öfke fırtınasıyla sıyrıldı ve genç adamın yakasına yapıştı. "Böyle bir ihaneti dile getirmeye nasıl cüret edersin? Bunun bedelini hayatınla ödeyeceksin." Prensin öfkesinin nedenini anlayamayan etraftakiler, tıpkı olayın kendisi gibi bu yeni durumu da çözememişti. Genç köylü de en az onlar kadar şaşkındı. Prensi nasıl kızdırdığını bir türlü kavrayamıyordu. Yine de kendini çabuk topladı. Büyük bir zarafet ve alçak gönüllülükle Menfired'in tutuşundan sıyrıldı. Ardından saygıyla eğildi. Masumiyetine gelen bu sebepsiz suçlamanın karşısında, neyle suçlandığını saygılı bir dille sordu. Menfired, gencin gösterdiği bu kararlı duruşa ve elinden kurtulmasına daha da öfkelendi. Ancak köylünün sonrasındaki saygılı tavrı onu bir nebze yatıştırdı. Hizmetkarlarına adamı yakalamalarını emretti. Eğer düğün için gelen dostları araya girmeseydi, köylüyü kendi elleriyle cezalandıracaktı. Bu arbede sırasında, meraklı seyircilerden bazıları kalenin yakınındaki büyük kiliseye koşmuştu. Çok geçmeden ağızları açık bir halde geri döndüler. Alfonso'nun heykelindeki miğfer, yerinde yoktu. Menfired bu haberle tamamen kontrolünü kaybetti. İçindeki fırtınayı boşaltacak bir kurban arar gibi, tekrar genç köylünün üzerine yürüdü. "Seni alçak, canavar, büyücü, bunu sen yaptın, oğlumu sen öldürdün." Mantıklarını zorlayan bu olay karşısında bir hedef arayan kalabalık, efendilerinin ağzından çıkan bu sözlere hemen sarıldı. Çığlıklar yükselmeye başladı. "Evet, o yaptı, o." Kaskı iyiliksever Alfonso'nun mezarından çaldı ve genç prensimizin beynini dağıttı. Hiç kimse aradaki mantıksızlığı düşünmüyordu. Kilisedeki miğfer mermerdendi, gözlerinin önündeki ise çelik. Hiç kimse henüz 20 yaşına basmamış bu gencin bu kadar devasa bir zırh parçasını yerinden bile kıpırdatamayacağını akıl edemiyordu. Halkın bu cehaleti ve zırvalıkları Menfired'i kendine getirdi. Ancak yine de köylünün iki miğfer arasındaki benzerliği fark etmesine ve kilisedeki eksikliğin ortaya çıkmasına çok kızmıştı. Bu söylentiyi bastırmak istiyordu.
Büyük bir ciddiyetle, genç adamın kesinlikle bir büyücü olduğunu ilan etti. Kilise bu olaya el koyana kadar, tutuklanan bu büyücünün miğferin altına kapatılmasını emretti. Hizmetkarlarına devasa kaskı kaldırmalarını ve genç adamı altına hapsetmelerini söyledi. Orada yiyeceksiz bırakılacaktı. Böylece kendi karanlık sanatları, onu kurtarmak için ortaya çıkmak zorunda kalacaktı. Gençlerin bu anlamsız cezaya karşı savunması tamamen boşa gitti. Manfred'in arkadaşları, onu bu acımasız adamdan uzaklaştırmak için çok çabaladı. Ama boşuna. Karar anlamsız, çabalar yersizdi. Lord'un bu kararı, dışarıdan bakıldığında güya adaletin yerini bulması için verilmiş devasa bir adım gibi görünüyordu. Ancak bu durum, kuralları zaten çiğnemiş olan o büyücüyü zerre kadar utandırmadı. Üstelik gençlerin açlıktan ölme ihtimali bile vardı. Yine de herkes, o gencin şeytani becerileriyle kendine kolayca yiyecek bulabileceğine kesinlikle inanıyordu. Manfred, emirlerinin büyük bir hevesle yerine getirildiğini gördü. Mahkuma dışarıdan en ufak bir yiyecek taşınmasını engellemek için muhafızlara çok sıkı talimatlar verdi. Ardından arkadaşlarını ve hizmetçilerini gönderdi. Kalenin kapılarını arkasından kilitleyip kendi odasına çekildi. Sadece kendi ev halkına zarar verdiği o karanlık odasına. Bu sırada, genç hanımların gösterdiği ilgi ve coşku, Prenses Hippolita'yı kendine getirdi. Hippolita, kendi yaşadığı derin kederin arasında bile sık sık Lord'undan haber almak istiyordu. Onu gözetlemeleri için hizmetçilerini gönderdi. En sonunda Matilda'ya, kendisini bırakıp babasını ziyaret etmesini ve ona teselli vermesini emretti. Matilda, babası Manfred'e karşı sevgi dolu görevlerini aksatmak istemezdi. Ancak onun sert ve kırıcı tavırlarından ölesiye korkuyordu. Yine de annesi Hippolita'nın emirlerine itaat etti ve onun Isabella için yaptığı nazik öneriye uydu. Evdeki hizmetlilerden babasını sorduğunda, odasına çekildiği ve kimsenin içeri alınmaması yönünde kesin emri olduğu bildirildi. Babasının, ölen kardeşinin kederi içinde olduğunu ve tek kalan çocuğunu gördüğünde gözyaşlarının yeniden alevleneceğinden korktuğunu biliyordu. Bu yüzden onun huzursuzluğuna ortak olup olmama konusunda tereddüt etti. Ama annesinin emirleriyle güçlenen o derin sevgisi, babasının verdiği emirlere karşı gelmeye cesaret etmesini sağladı. Bu, o güne kadar asla işlemediği türden bir kusurdu. Doğasının getirdiği o nazik çekingenlik, kapının önünde birkaç dakika boyunca duraklamasına neden oldu. Odadan gelen düzensiz ve adım adım ilerleyen ayak seslerini duydu. Babası içeride bir ileri bir geri dolaşıyordu. Bu durum Matilda'nın endişelerini daha da artırdı. Tam içeri kabul edilmek için yalvarmak üzereydi ki, Manfred aniden kapıyı açtı. Hava kararmıştı. Alacakaranlık, zihnindeki o karmakarışık kargaşaya eşlik ediyordu. Karşısındakinin kim olduğunu bile anlamadan, öfkeyle haykırdı. "Kim var orada?" Matilda titreyerek cevap verdi. "Sevgili babam, benim, senin kızın." Manfred aceleyle geri çekildi. Aniden geriye atılarak haykırdı. "Defol, benim bir kızım yok." Ve kapıyı çarpıp yüzüne kapattı. Bu hareket Matilda'yı ölesiye korkutmuştu. Babasının ne kadar öfkeli ve fevri olduğunu çok iyi biliyordu. İkinci bir müdahaleye cesaret edemezdi. Biraz toparlandıktan ve yaşadığı bu acı şokun etkisini hafiflettikten sonra durumu kabul etti. Manfred'in sağlığı ve bu kayba nasıl katlandığı konusunda endişeli sorular soran Hippolita'ya ek bir bıçak saplanmasını önlemek için gözyaşlarını sildi. Matilda, annesine babasının durumunun iyi olduğuna ve bu talihsizliği erkekçe bir cesaretle karşıladığına dair güvence verdi. Hippolita hüzünle sordu. "Ama beni görmesine izin vermeyecek mi? Gözyaşlarımı kendi gözyaşlarıyla karıştırmama, bir annenin acısını Lord'unun kucağında dökmesine izin vermeyecek mi? Yoksa beni kandırıyor musun Matilda? Manfred'in oğluna ne kadar bağlı olduğunu biliyorum. Bu acı onun için çok ağır değil mi? Bu yükün altında ezilmedi mi? Bana cevap vermiyorsun. Ne yazık ki, en kötüsünden korkuyorum. Beni kaldırın kızlarım, göreceğim onu, efendimi göreceğim, beni hemen ona götürün. O, çocuklarımdan bile benim için daha değerli." Matilda, annesinin ayağa kalkmasını engellemek için Isabella'ya sessizce işaretler yaptı. O iki güzel genç kadın, nazik bir çabayla prensesi durdurup sakinleştirmeye çalışıyorlardı. Tam o sırada Manfred'in hizmetçisi geldi ve Isabella'ya Lord'unun kendisiyle konuşmak istediğini söyledi.
Benimle mi, diye bağırdı Isabella. Hippolyta, Lord'undan gelen bu mesajla biraz olsun rahatlayarak söze girdi. Git, Manfred kendi ailesini görmeye dayanamıyor. Seni bizden daha az düşündüğü için Yasım'ın şokundan korkuyor. Onu teselli et canım Isabella. Ona kendi acımı bastıracağımı, onun acısına yeni bir acı eklemeyeceğimi söyle. Akşam çöktüğünde, Isabella'ya rehberlik eden hizmetçi önünde bir meşale taşıyordu. Galeride sabırsızca bir ileri bir geri dolaşan Manfred'in yanına vardıklarında, Manfred irkildi. Aceleyle haykırdı. O ışığı al ve git. Ardından kapıyı hızla kapattı. Kendini duvara dayalı bir bankın üzerine attı ve Isabella'ya yanına oturmasını söyledi. Isabella titreyerek itaat etti. Manfred, derin bir şaşkınlık ifadesiyle, "Sizi çağırdım, Lady," dedi ve sustu. Isabella şaşkınlıkla, "Efendim, evet, seni çok önemli bir konu için çağırdım," diye devam etti. "Gözyaşlarını sil genç hanımefendi. Damadını kaybettin. Evet, acımasız kader. Soyumun tüm umutlarını kaybettim. Ama Konrad zaten senin güzelliğine layık değildi." Isabella neye uğradığını şaşırdı. "Nasıl olur efendim? Eminim benden şüphelenmiyorsunuzdur. Hissetmem gereken bir endişeyi hissetmediğimi düşünmüyorsunuzdur. Görevim ve sevgim her zaman." Manfred lafını kesti. "Onu daha fazla düşünme. O hastalıklı, zayıf bir çocuktu. Belki de cennet onu benden aldı. Evimin onurunu böylesine zayıf bir temele oturtmamam için, Manfred soyu güçlü destekler ister. O çocuğa olan körü körüne sevgim, tedbirli olmamı engelledi. Ama böylesi daha iyi oldu. Umarım birkaç yıl içinde Konrad'ın ölümüne sevinmek için bir sebebimiz olur." Isabella'nın şaşkınlığı kelimelerle anlatılamazdı. İlk başta bu derin yasın Manfred'in zihnini bulandırdığını düşündü. Ardından, bu tuhaf konuşmanın kendisini tuzağa düşürmek için kurgulandığı fikrine kapıldı. Manfred'in, onun oğluna karşı ilgisizliğini fark etmiş olmasından korkarak yanıt verdi. "Sevgili efendim, şefkatimden asla şüphe etmeyin. Kalbim verdiğim söze daima eşlik etti. Konrad tüm ilgimi hak ediyordu. Kader beni nereye sürüklerse sürsün, onun anısını her zaman değerli tutacağım. Sizi majesteleri ve erdemli Hippolyta'yı da kendi ebeveynim olarak göreceğim." Manfred öfkeyle haykırdı. "Hippolyta'ya lanet olsun. Onu şu andan itibaren unut. Ben de öyle yapıyorum. Kısacası hanımefendi, bu büyüleyici güzelliğinize layık olmayan bir kocayı kaybettiniz. Artık çok daha iyisine sahip olacaksınız. Hasta bir çocuk yerine, yaşının en olgun çağında bir eşiniz olacak. Gözlerindeki güzelliğin değerini bilecek, soyunu devam ettirecek bir eş." Isabella dehşetle sarsıldı. "Ah, efendim, ailenizdeki bu son felaket zihnimi o kadar meşgul ediyor ki. Başka bir evliliği düşünmem imkansız. Babam bir gün geri döner ve arzusu bu yönde olursa itaat ederim. Tıpkı oğlunuza elimi vermeyi kabul ettiğim gibi. Ama o dönene kadar, lütfen bu misafirperver çatının altında kalmama izin verin. Sizin, Hippolyta'nın ve güzel Matilda'nın kederini yatıştırmak için hüzünlü saatlerimi burada geçireyim." Manfred daha da öfkelendi. "Sana daha önce de söyledim. O kadının adını anma. Bu saatten sonra o senin için de benim için de bir yabancıdır. Kısacası Isabella. Sana oğlumu veremediğim için, kendimi teklif ediyorum." Isabella duydukları karşısında adeta bir kabustan uyanır gibi bağırdı. "Aman Tanrım, ne yapıyorsunuz? Ne duyuyorum ben? Siz, efendim, siz, kayınpederim, Konrad'ın babası, o erdemli ve nazik Hippolyta'nın kocası." Manfred kararlı ve soğuk bir sesle yanıtladı. "Sana söylüyorum, Hippolyta artık benim karım değil. Bu saatten itibaren ondan boşanıyorum. Uzun zamandır bana erkek evlat veremeyişiyle üzerime lanet getiriyor. Benim kaderim bir erkek evlada sahip olmaya bağlı. Ve bu gece, umutlarıma yeni bir başlangıç yapacağıma inanıyorum." Bu sözlerle birlikte, korku ve dehşetten yarı ölü hale gelmiş Isabella'nın soğuk elini sımsıkı yakaladı. Isabella çığlık atarak kendini geri çekti ve ondan uzaklaştı. Manfred hemen kalkıp peşinden koştu. O anda, yükselen ayın karşı kapıdan süzülen ışığı, o ölümcül miğferin tüylerini gözler önüne serdi. O tüyler, pencerelerin önünde adeta fırtınalı bir şekilde ileri geri sallanıyor. Arkasından boş ve hışırtılı bir ses çıkarıyordu. Dehşet verici durum karşısında cesaretini toplayan Isabella, Manfred'in peşinden gelmeye korktuğunu fark edince haykırdı. "Bakın efendim, bakın,
Cennet bile sizin bu dinsizce niyetlerinize karşı çıkıyor. Menfred durmadı, yeniden prensesi yakalamak için ileri doğru bir adım attı. Ne cennet ne de cehennem planlarımı engelleyebilir. İşte tam o anda, oturdukları bankın tam üstünde asılı duran büyük babasının portresi, derin bir iç çekti. Göğsü gözle görülür bir şekilde kabardı. Sırtı tabloya dönük olan Isabella bu hareketi görmedi. Sesin nereden geldiğini de anlamadı. Ama irkildi ve kapıya doğru koşarken fısıldadı. "Dinle efendim." O ses de neydi? Menfred, Isabella'nın kaçışı sırasında tamamen şaşkına dönmüştü. Şu an merdivenlerdeydi. Ancak gözlerini, aniden hareket etmeye başlayan o tablodan bir türlü alamıyordu. Henüz birkaç adım atmıştı ki, tekrar arkasına baktı. Portrenin kendi çerçevesini bırakıp, derin bir hüzünle yere indiğini gördü. "Rüya mı görüyorum?" diye bağırdı Menfred, dehşetle arkasına dönerek. "Yoksa şeytanlar mı? Şeytanlar mı bana karşı birleşti? Konuş, cehennem hayaleti. Ya da, eğer sen benim büyük babamsan, neden senin için bu kadar bedel ödeyen zavallı soyuna karşı komplo kuruyorsun?" Cümlesini henüz bitirememişti. O hayalet tekrar derin bir iç çekti ve Menfred'e kendisini takip etmesi için işaret etti. "Öne çık," diye bağırdı Menfred. "Seni yıkımın körfezine kadar takip edeceğim." Hayalet, sakin ama bir o kadar da hüzünlü bir şekilde galerinin sonuna doğru yürüdü ve sağ taraftaki bir odaya yöneldi. Menfred de onu takip etti. İçinde büyük bir kaygı, dehşet ama bir o kadar da kararlılık vardı. Tam odaya gireceği sırada, kapı, görünmez bir el tarafından şiddetle kapatıldı. Prens, bu duraksamadan cesaret alarak kapıyı ayağıyla zorladı. Ancak tüm çabasına rağmen kapının direndiğini fark etti. "Madem cehennem merakımı tatmin etmeyecek," dedi Menfred. "Ben de soyumu korumak için elimdeki insani imkanları kullanırım. Isabella benden kaçamayacak." Kararlılığını kaybettiği an yerini derin bir korkuya bırakan Isabella ise ana merdivenin altına doğru kaçmaya devam ediyordu. Orada durdu. Adımlarını nereye yönlendireceğini, prensin gazabından nasıl kaçacağını bilmiyordu. Kalenin kapılarının kilitli olduğunu, avluya muhafızların yerleştirildiğini çok iyi biliyordu. Kalbinin sesini dinleyip Hippolita'yı kendisini bekleyen acımasız kadere hazırlamak istiyordu. Fakat Menfred kendisini orada arayacaktı. Ve onun bu öfkesi, ikisine birden zarar vermesine yol açabilirdi. Onlara, tutkularından kaçınmaları için bir an bile zaman bırakmayacaktı. Biraz gecikmek, Menfred'e bu korkunç planları üzerine düşünmesi için zaman tanıyabilirdi. Eğer kader kendisinden yana olursa, en azından bu gecelik o iğrenç amaçtan kaçabilirdi. Ama nerede saklanacaktı? Bu takipten, bu kaleden nasıl kaçacaktı? Bu düşünceler zihninden hızla geçerken, aniden kalenin mahzeninden Aziz Nikolas Kilisesi'ne giden o yeraltı geçidini hatırladı. Yakalanmadan önce sunağa ulaşabilir miydi? Menfred'in gözü dönmüşlüğü bile o kutsal mekanın dokunulmazlığını çiğneyemezdi. Başka bir kurtuluş yolu yoksa bile, kendini katedralin hemen yanındaki Kutsal Bakireler Manastırı'na sonsuza dek kapatmaya karar verdi. Bu kararlılıkla, merdivenlerin başında yanan lambayı kaptı ve gizli geçide doğru hızla ilerledi. Kalenin alt kısmı, birbirine dolanmış karmaşık manastır dehlizleri şeklinde oyulmuştu. Bu kadar büyük bir baskı altındaki biri için o mağaraya açılan kapıyı bulmak hiç de kolay değildi. Yer altındaki o karanlık bölgelerde korkunç bir sessizlik hakimdi. Sadece, ara sıra geçtiği kapıları sarsan rüzgar esintileri vardı. Ve o uzun, karanlık labirentte yankılanan paslı menteşe sesleri. Her bir mırıltı, onu yeni bir korkuyla sarıyordu. Yine de, Menfred'in o öfkeli sesini duymaktan ve onun ayak izlerini takip etmesinden çok daha fazla korkuyordu. Mümkün olduğunca sessiz yürümeye çalıştı. Ama sık sık duruyor, takip edilip edilmediğini dinlemek için kulak kesiliyordu. İşte o anlardan birinde, bir iç çekiş duydu. Titredi. Birkaç adım geri çekildi. Hemen ardından sanki birinin ayak sesini duymuştu. Kanı dondu. Sonunu getirecek kişinin Menfred olduğuna inandı. Korkunun akla getirebileceği tüm felaket senaryoları bir anda zihnine üşüştü. Bu acelecik kaçışını lanetledi. Bu kaçış onu, çığlıklarını kimsenin duyamayacağı bir yerde Menfred'in öfkesiyle baş başa bırakmıştı. Yine de, ses arkasından gelmiyor gibiydi. Menfred nerede olduğunu bilseydi, çoktan onu yakalamış olurdu. Hala dehlizlerden birindeydi. Geldiği yoldan devam edemeyecek kadar net sesler duymuştu. Tam o sırada,
Biraz ötede, soldaki bir kapı hafifçe aralandı. Başka bir dost bulma umuduyla tam ilerleyecekken, kaldırdığı lambanın ışığını gören kişi hızla geri çekildi. Yaşadığı her olayla umudu biraz daha kırılan Isabella, ilerleyip ilerlememekte tereddüt etti. Ancak Manfred'e duyduğu korku, diğer tüm korkulardan üstündü. O gizemli kişinin kendisinden kaçması bile ona bir tür cesaret verdi. Sadece şatoda çalışan biri olabilir, diye düşündü. Nazik yapısı yüzünden kimse ona düşman olamazdı. Masumiyeti ona umut veriyordu. Prensin emriyle onu aramaya gönderilmediyse, hizmetkarlar kaçmasına yardım etmeyi bile tercih edebilirdi. Bu düşüncelerle kendini cesaretlendirdi. Gözlemlediği kadarıyla yeraltı mağarasının ağzına iyice yaklaşmıştı. Aralanan kapıya doğru bir adım attı. Ancak, kapıdan esen ani bir rüzgar lambasını söndürdü. Ve onu tam bir karanlığın içinde bıraktı. Prensesin o an yaşadığı dehşeti kelimeler anlatamazdı. Zifiri karanlık, kasvetli bir yer. Zihni günün tüm korkunç olaylarıyla dolu. Kaçış umutsuz. Her an Manfred'in geleceği korkusu. Sessizlik. Ve hemen yanı başında, ne amaçla gizlendiği belli olmayan bir yabancı. Tüm bu düşünceler zihnini yiyip bitiriyordu. Endişenin ağırlığı altında ezilmek üzereydi. Göklerdeki tüm azizlere dualar etti. İçten içe yardım diledi. Uzun bir süre boyunca tam bir umutsuzluk içinde öylece kaldı. Sonunda, mümkün olduğunca yumuşak hareketlerle kapıyı aradı. Kapıyı bulur bulmaz titreyerek içeri girdi ve adımları duyduğu o tavanı çökmüş odaya adım attı. Tavandaki yarıktan içeri süzülen hafif bir ay ışığı görmek, ona anlık bir sevinç verdi. Tavan çökmüş, içeriye toprak ve bina parçaları dolmuş gibi görünüyordu. Hevesle bu yıkıntıya doğru ilerledi. Tam o sırada, duvara sinmiş bir insan silüetini fark etti. Korkuyla bağırdı. Bunun, nişanlısı Konrad'ın hayaleti olduğuna inanmıştı. Silüet öne doğru ilerledi. İtaatkar ve yumuşak bir sesle konuştu. "Korkmayın, Lady. Size zarar vermeyeceğim." Isabella, yabancının bu yumuşak ses tonundan cesaret aldı. Kapıyı açan kişinin de o olduğunu anlayarak toplandı ve cevap verdi. "Efendim, kim olursanız olun, yıkımın eşiğinde duran bu zavallı prensese acıyın. Bu ölümcül kaleden kaçmama yardım edin. Yoksa birkaç dakika içinde sonsuza dek mahvolacağım." "Ah," dedi yabancı, "size nasıl yardımcı olabilirim? Sizi korumak için seve seve ölürüm. Ama bu kaleyi hiç bilmiyorum." "Ah," diyerek sözünü kesti Isabella. "Bana yapabileceğiniz en büyük yardım, burada olması gereken gizli bir tuzak kapısını bulmaktır. Kaybedecek tek bir dakikam bile yok." Bu sözleri söylerken zeminde dolaşmaya başladı. Yabancıya da zemin taşlarının arasına gizlenmiş pürüzsüz pirinç parçayı bulması için rehberlik etti. "Bu," dedi Isabella, "bir yayla açılan bir kilit. Sırrını biliyorum. Eğer onu bulabilirsek kaçabilirim. Bulamazsak, ne yazık ki, nazik yabancı, seni de kendi felaketime sürüklemekten korkuyorum. Manfred seni kaçışımın suç ortağı sanacak. Ve sen de onun gazabına uğrayacaksın. Hayatıma değer vermiyorum," dedi yabancı. "Sizi onun zulmünden kurtarmaya çalışırken ölmek, benim için bir teselli olur." "Cömert genç," dedi Isabella. "Bu iyiliğinize nasıl?" O sözlerini bitiremeden, yukarıdaki harabeden süzülen bir ay ışığı hüzmesi, tam da aradıkları kilidin üzerine düştü. "Ah, bak," dedi Isabella. "İşte, tuzak kapısı." Anahtarı çıkarıp yaya bastırdı. Yay kenara çekilince demir bir halka ortaya çıktı. "Kapıyı kaldır," dedi prenses. Yabancı itaat etti. Ve altında, zifiri karanlık bir mahzene inen taş basamaklar belirdi. "Buraya inmeliyiz," dedi Isabella. "Beni takip et. Yol ne kadar karanlık ve kasvetli olursa olsun kaybolmayız. Doğrudan Aziz Nikolas Kilisesi'ne çıkar." "Ama," dedi prenses mütevazı bir sesle. "Tırnak işareti ... Belki de senin kaleyi terk etmek için bir sebebin yoktur. Artık bana yardım etmene de gerek kalmadı. Birkaç dakika içinde Manfred'in öfkesinden güvende olacağım. Sadece adını bahşet ki, kime şükran duyacağımı bileyim. Seni asla bırakmayacağım," dedi yabancı, tutkulu bir hevesle, "ta ki seni güvende kılana dek. Aslında beni benden daha cömert sanma prenses. Çünkü sen benim ana bakıcımsın." Yabancının sözleri, aniden yaklaşan seslerle kesildi. Birkaç ses duyuldu. Ayırt edilebilen kelimeler şunlardı: "Bana nekromantlardan bahsetme. Sana söylüyorum, o şatoda olmalı. Büyüye rağmen onu bulacak.
"Aman tanrım," diye bağırdı Isabella, Manfred'in sesi bu. "Acele et, yoksa mahvoluruz." Ve o, senin ardından kapağı kapatacak. Bunu söyler söylemez, merdivenlerden hızla aşağı indi. Yabancı da onu takip etmek için aceleyle kapıyı bıraktı. Kapı birden düştü. Ve yayların üzerine büyük bir gürültüyle kapandı. Açmayı denedi. Ancak Isabella'nın Pınar'a dokunma yöntemini fark etmediği için bu çabası tamamen boşunaydı. Üstelik, yeni bir deneme yapmak için fazla zamanı da yoktu. Düşen kapının sesi Manfred tarafından duyulmuştu. Prens, sesin geldiği yöne doğru hızla koştu. Hizmetkarları da elinde meşalelerle ona eşlik ediyordu. "Isabella olmalı," diye bağırdı Manfred, kasaya girmeden hemen önce, yeraltı geçidinden kaçıyor. Ama henüz fazla uzaklaşmış olamaz. Fakat meşalelerin ışığı altında, prensin yaşadığı şaşkınlık ne büyük bir şoktu öyle. Isabella yerine karşısında, o ölümcül kaskın altında ezildiğini düşündüğü genç köylüyü fark etti. "Hain," dedi Manfred, "buraya nasıl geldin? Seni yukarıda, saray meydanında sanıyordum." "Ben hain değilim," diye cesurca yanıtladı genç adam. "Sizin düşüncelerinizden de ben sorumlu değilim." "Kendini beğenmiş küstah," diye bağırdı Manfred, "öfkemi mi kışkırtıyorsun? Söyle bana, yukarıdan nasıl kaçtın, muhafızlarımı mı yozlaştırdın? Bunun bedelini hayatlarıyla ödeyecekler." "Yoksulluğum," dedi köylü, son derece sakin bir sesle, "onları etkisiz kılacaktır. Bir zorbanın öfkesinin hizmetçileri olsalar da, size hala sadıklar. Sadece haksız yere verdiğiniz emirleri yerine getirmeye, fazlasıyla isteklilerdi. İntikamıma meydan okuyacak kadar cesur musun?" dedi prens. "İşkenceler gerçeği senden söke söke alacaktır. Söyle bana, suç ortağını hemen tanıyacağım." "İşte benim suç ortağım," dedi genç adam, ve hafifçe gülümseyerek, çatıyı işaret etti. Manfred, meşalelerin daha yukarı kaldırılmasını emretti. Büyülü kasanın sütunlarından biri, mahkemenin kaldırım taşlarını yarıp geçmişti. Hizmetkarlar köylünün üzerine çökmeden önce, genç adam tam da bu hizada oluşan küçük boşluğa sığınmıştı. Isabella onu bulmadan birkaç dakika önce, kendini oraya bastırarak saklanmıştı. "İnişin yolu bu muydu yani?" dedi Manfred. "Evet," dedi genç adam. "Peki ya o ses?" dedi Manfred, "manastıra girdiğini duyduğum o ses neydi?" "Bir kapı çarptı," dedi köylü, "ben de duydum." "Siz de." "Hangi kapı?" dedi Manfred aceleyle. "Kalenizi tanımıyorum," dedi köylü, "İlk kez girdiğim bu kasa. Tek parça halinde içinde bulunduğum tek yerdir. Ama sana söylüyorum," dedi Manfred. Genç adamın gizli kapağı keşfedip keşfetmediğini öğrenmek istiyordu. "Sesi tam olarak bu şekilde duydum. Hizmetçilerim de duydu." "Efendim," diye araya girdi hizmetkarlardan biri, "kesinlikle tuzak kapısıydı bu. Ve kaçacaktı." "Sessizlik, aptal," dedi prens öfkeyle, "eğer kaçmak istiyor olsaydı, neden bu tarafa gelsin? Duyduğum gürültünün ne olduğunu kendi ağzından öğreneceğim. Bana gerçeği söyle. Doğruluğuna hayatın bağlı." "Doğruluğum, benim için hayatımdan çok daha değerlidir," dedi köylü, "birini. Diğerini kaybederek satın almam." "Gerçekten mi, genç filozof?" dedi Manfred, küçümseyen bir tavırla, "O halde söyle bakalım. Duyduğum o ses neydi? Bana neye cevap verebileceğimi sorun," dedi genç adam, "ve eğer size yalan söylersem, beni hemen orada öldürün." Manfred, gencin sarsılmaz cesareti ve umursamazlığı karşısında sabırsızlanıyordu. Tekrar bağırdı. "O zaman, madem doğru bir adamsın, cevap ver. Duyduğum şey, tuzak kapağının düşüşü müydü?" "Evet," dedi genç. "Evet mi?" dedi prens, "peki burada bir tuzak kapısı olduğunu nasıl öğrendin?" "Ay ışığının parıltısında, pirinç levhayı gördüm," diye yanıtladı. "Peki sana bunun bir kilit olduğunu kim söyledi?" dedi Manfred. "Onu açmanın sırrını nasıl keşfettin?" "Beni miğferden kurtaran Tanrı'nın takdiri, beni yönlendirdi. Bir kilidin yayıydı," dedi. "Takdir biraz daha ileri gitmeli ve hışmımın nerelere ulaşabileceğini sana göstermeliydi," dedi Manfred. "Sana kilidi açmayı öğreten takdir. Onun iyiliklerini nasıl kullanacağını bilmeyen bir aptal olarak seni terk etmiş. Neden gösterilen yolu takip etmedin? Kaçmak varken, neden basamaklardan inmeden önce kapağı kapattın?" "Ben de size sorabilirim efendim," dedi köylü, "kalenizi hiç tanımayan biri olarak. O basamakların bir çıkışa açıldığını nereden bilebilirdim? Ancak sorularınızdan kaçmayı kendime yakıştırmam. O adımlar nereye götürürse götürsün. Belki de bir yol bulurdum."
Sonuçta bulunduğum durumdan daha kötü olamazdım. Fakat gerçek şu ki, tuzak kapısını bıraktığım anda, gelişiniz gerçekleşti. Alarmı vermiştim zaten. Bir an daha beklemek bana ne kazandırabilirdi ki? Yaşına göre oldukça kararlı bir kötü adamsın, dedi Manfred. Ama düşününce, benimle sadece oyun oynadığını sanıyorum. Bana kilidi nasıl açtığını hala anlatmadın. Bunu size göstereyim efendim, dedi köylü. Ve yukarıdan düşen bir taş parçasının üzerine eğilerek kapağa doğru uzandı. Zaman kazanmak amacıyla, üzerindeki pirinç parçayı kurkalamaya başladı. Bütün amacı, prensesin kaçışı için vakit yaratmaktı. Gencin bu kıvrak zekası ve açık sözlülüğü, Manfred'i bocalattı. İçinde, hiçbir suç işlememiş bu genci affetmeye yönelik hafif bir eğilim doğdu. Manfred, nedensiz yere zalimlik gösteren o acımasız zorbalardan biri değildi. Servetinin ve konumunun şartları, doğasında var olan insancıl sertliği körüklüyordu. Öfkesi ve tutkuları aklını gölgelemediği anlarda, erdemli davranmaya her zaman hazırdı. Prens bu kararsızlık içindeyken, uzaktaki mahzenlerden kasvetli ve karmaşık bir ses yankılandı. Ses giderek yaklaşıyordu. Manfred'in Isabella'yı aramaları için kale içinde görevlendirdiği hizmetkarların gürültüsüydü bu. Bağırıyorlardı. "Efendim nerede? Prens nerede?" "Buradayım," dedi Manfred yaklaşan adımlara doğru. "Prensesi buldunuz mu?" İlk gelen hizmetkar cevap verdi. "Aman tanrım, sizi bulduğumuz için çok mutluyuz efendim." "Beni buldunuz mu?" dedi Manfred. "Prensesi buldunuz mu, onu söyleyin." "Öyle sanmıştık efendim," dedi adam, büyük bir korkuyla. Ama ne?" diye bağırdı prens. "Kaçtı mı?" "Jacques ve ben efendim." "Evet, ben ve Diego," diye araya girdi ikinci hizmetkar, derin bir şaşkınlık ve dehşet içinde. "Birer birer konuşun," dedi Manfred. "Size soruyorum. Prenses nerede?" "Bilmiyoruz," dediler ikisi birden, "ama öyle korkuyoruz ki. Korkudan mahvolduk." "Siz tam bir aptalsınız," dedi Manfred, "sizi bu kadar korkutan şey ne?" "Ah efendim," dedi Jacques, "Diego öyle bir manzara gördü ki. Majesteleri, gözlerinize inanamazsınız. Bu ne yeni saçmalık böyle?" diye bağırdı Manfred, "bana düzgün bir cevap verin. Yoksa cennet adına." "Efendim, eğer majesteleri beni dinlemek isterse," dedi zavallı adam, "Diego ve ben." "Evet, ben ve Jacques," diye haykırdı diğeri. "İkinizin birden konuşmasını yasaklamamış mıydım ben?" dedi prens. "Sen, Jacques. Sen cevap ver." Diğer aptal zihnini kaybetmiş gibi görünüyor. "Ne oldu, yüce lordum," dedi Jacques, titreyerek, "eğer majesteleri beni dinlemek buyurursa. Diego ve ben, emirleriniz üzerine genç hanımefendiyi aramaya çıktık. Ancak, genç lordumuzun, majestelerinin merhum oğlunun hayaletiyle karşılaşabileceğimizden korkuyorduk. Tanrı ruhunu şahat etsin. Çünkü Hristiyan usulünce defnedilemedi." "Saçmalık," diye bağırdı Manfred öfkeyle. "Yani sadece bir hayalet mi gördünüz?" "Ah, çok daha kötüsü efendim. Çok daha kötüsü," diye bağırdı Diego. 10 tane hayalet görmeyi tercih ederdim." "Bana sabır ver tanrım," dedi Manfred, "bu aptallar aklımı başımdan alacak." "Gözümün önünden çekil Diego. Ve sen Jacques, bana tek kelimeyle anlat. Ayık mısın, yoksa çıldırdın mı? Bir nebze aklın vardı. Bu sarhoş adam kendini de seni de korkuttu mu? Konuş, ne gördüğünü sanıyorsun?" "Efendim," diye yanıtladı Jacques, baştan aşağı titreyerek. "Genç lordumuzun o felaket talihsizliğinden beri. Tanrı ruhuna huzur versin. Hiçbirimiz, sadık hizmetkarlarınız olarak. Gerçekten öyleyiz efendim, fakir adamlar olsak da. Diyorum ki, hiçbirimiz kalede tek başımıza bir adım atmaya cesaret edemedik. Hep ikişer ikişer gezdik. İşte bu yüzden Diego ve ben, genç hanımefendimizin büyük galeride olabileceğini düşünerek oraya çıktık. Onu arayacaktık. Ve majestelerinin kendisiyle konuşmak istediğini söyleyecektik. "Ey aptallar!" diye bağırdı Manfred, ve bu arada o kaçtı. "Sırf siz goblinlerden korktuğunuz için." "Ne yani? Sen alçak, beni galeride yalnız bıraktın, ben de az önce oradan geldim." "Tüm bunlara rağmen," dedi Jacques, "bildiğim kadarıyla hala orada olabilir. Ama şeytan beni oraya bir daha adım atmadan önce yakalasın." Zavallı Diego. "Aklını bir daha toparlayabileceğini hiç sanmıyorum." "Neyi toparlayacak?" dedi Manfred, "bu yaramazları neyin korkuttuğunu asla öğrenemeyecek miyim? Zaman kaybediyorum. Beni takip et köle. Galeride olup olmadığına kendim bakacağım."
Tanrım, sevgili Tanrım, diye bağırdı Jacques, galeriye gitmeyin. Sanırım orada. Şeytanın kendisi var. Manfred, şimdiye kadar hizmetkarlarının korkusunu boş bir panik olarak görmüştü. Fakat bu yeni durum, zihnini karıştırmaya başladı. Portredeki hayaleti ve galerinin sonundaki kapının aniden kapanışını hatırladı. Sesi titredi. Düzensiz bir şekilde sordu. Büyük odada ne var? Efendim, dedi Jacques, Diego ve ben galeriye girdiğimizde. Önce o önden gitti. Çünkü benden daha cesur olduğunu söylüyordu. Galeriye girdiğimizde kimseyi bulamadık. Her bankın, her taburenin altına baktık. Ama yine de kimse yoktu. Tüm tablolar yerinde miydi? Dedi Manfred. Evet efendim, diye yanıtladı Jacques. Ama arkalarına bakmak aklımıza gelmedi. Vay canına, dedi Manfred. Devam et. Büyük odanın kapısına geldiğimizde, diye devam etti Jacques, kapıyı kapalı bulduk. Ve açamadınız mı? Dedi Manfred. Ah, evet efendim, keşke açmasaydık, diye yanıtladı. Yani ben değil, Diego açtı. Aptallık etti, devam etmek istedi. Ben ona engel olmaya çalıştım ama. Eğer o kapıyı bir daha açarsam. Önemli değil, dedi Manfred, titreyerek. Kapıyı açtığınızda o büyük odada ne gördünüz, onu söyle. Ben efendim, dedi Jacques, Diego'nun arkasındaydım. Ama gürültüyü duydum. Jacques, dedi Manfred, son derece ciddi ve ürpertici bir tonla, söyle bana. Atalarımın ruhları üzerine yemin ediyorum. Ne gördün, ne duydun? Diego gördü efendim, ben değil, diye yanıtladı Jacques, ben sadece gürültüyü duydum. Diego kapıyı açar açmaz bağırdı ve geri koştu. Ben de geri koştum. Bu bir hayalet mi, diye sordum. Hayalet mi? Hayır, hayır, dedi Diego. Saçları dimdik ayaktaydı. Bu bir dev sanırım. Tamamen zırh giymiş. Çünkü ayağını ve bacağının bir kısmını gördüm. Aşağıdaki avluda duran o devasa miğfer kadar büyüktü. Ve o bu sözleri söylerken efendim. Şiddetli bir hareket ve zırhların şakırtısını duyduk. Sanki o dev ayağa kalkıyormuş gibi. Çünkü Diego bana devin yerde yattığını söyledi. Ayak ve bacak yerde uzun uzadıya yatıyordu. Galeriye varmadan önce, büyük odanın kapısının arkamızdan büyük bir gürültüyle kapandığını duyduk. Ama devin bizi takip edip etmediğini görmek için arkamıza bakmaya cesaret edemedik. Yine de düşünüyorum da, peşimizden gelseydi duyardık. Cennet aşkına efendim. Papazı çağırın ve bu kaleyi okutup üfletin, şeytanı kovdurun. Çünkü kesinlikle, burası büyülenmiş. Evet, lütfen yapın efendim. Diye haykırdı tüm hizmetçiler bir ağızdan. Yoksa majestelerinin hizmetinden ayrılmak zorunda kalacağız. Sessiz olun aptallar, dedi Manfred, ve beni takip edin. Bütün bunların ne anlama geldiğini gayet iyi biliyorum. Biz mi? Efendim, diye tek sesle bağırdılar, majestelerinin tüm serveti için bile olsa. O galeriye yukarı çıkmayız. Tüm bu süre boyunca sessiz kalan genç köylü. Şimdi öne çıkarak konuştu. Majesteleri, dedi, bu macerayı denememe izin verir misiniz? Benim hayatım kimse için önem taşımıyor. Kötü bir ruhtan korkmam. İyi bir ruhu da incitmiş değilim. Davranışın, göründüğünün çok ötesinde, dedi Manfred. Ona şaşkınlık ve hayranlıkla bakıyordu. Cesaretini takdir ediyorum. Ama şimdi, dedi derin bir iç çekerek. Gerçekten öyle bir durumdayım ki. Artık kendi gözlerimden başkasına güvenmeye cesaret edemiyorum. Yine de, bana eşlik etmene izin veriyorum. Manfred, Isabella'yı galeriden ilk takip ettiğinde, doğrudan eşinin dairesine gitmişti. Prensesin oraya sığındığını düşünüyordu. Manfred'in adımlarını çok iyi tanıyan Hippolyta, oğullarının ölümünden beri görmediği kocasını karşılamak için derin bir sevgi ve endişeyle ayağa kalktı. Sevinç ve kederin karıştığı duygularla kocasına doğru koştu. Fakat Manfred onu kaba bir şekilde itti. Ve sordu. Isabella nerede? Isabella mı? Efendim, dedi şaşkın Hippolyta. Evet, Isabella, diye bağırdı Manfred sertçe. Isabella'yı istiyorum. Efendim, diye yanıtladı Matilda. Annelerinin uğradığı bu muamelenin onu ne kadar sarstığını fark etmişti. Majesteleri onu odanıza çağırdığından beri bizimle değildi. Bana nerede olduğunu söyle, dedi prens, sadece nerede olduğunu bilmek istiyorum. Sevgili lordum, dedi Hippolyta, kızınız size doğruyu söylüyor. Isabella sizin emrinizle yanımızdan ayrıldı ve o zamandan beri geri dönmedi. Fakat, aman tanrım, kendinizi toparlayın. Dinlenmeye çekilin. Bu kasvetli gün sizi çok yıprattı. Isabella sabah emirlerinizi bekleyecektir.
O halde nerede olduğunu biliyorsun, diye bağırdı Manfred, bana hemen söyle. Tek bir an bile kaybetmeyeceğim. Ve sen kadın, dedi eşine dönerek. Papazına derhal bana yardım etmesini emret. Isabella, dedi Hippolita, son derece sakin bir sesle, sanırım odasına çekildi. Bu geç saatlere kadar uyanık kalmaya alışkın değildir. Lordum, dedi devam ederek. Sizi bu kadar rahatsız eden şeyin ne olduğunu bana söyleyin. Isabella sizi üzecek bir şey mi yaptı? Beni sorularınla rahatsız etme, dedi Manfred, sadece bana nerede olduğunu söyle. Matilda gidip onu çağırsın, dedi prenses, oturun lordum. Ve her zamanki sabrınıza, metanetinize geri dönün. Ne, Isabella'yı kıskanıyor musun yoksa, diye yanıtladı Manfred. Görüşmemizde bulunmak mı istiyorsun? Aman tanrım, efendim, dedi Hippolita, majesteleri ne söylüyor böyle? Birkaç dakika içinde ne demek istediğimi anlarsın, dedi zalim prens, papazını bana gönder. Ve burada benim kararımı bekle. Bu sözlerin ardından odadan fırladı ve Isabella'yı aramaya koyuldu. Karısı ve yanındakiler, onun bu sert sözleri ve telaşlı halleri karşısında dona kalmışlardı. Ne yapmayı tasarladığına dair çaresiz tahminler yürütmeye başladılar. Manfred şimdi mahzenden dönüyordu. Yanında genç köylü ve eşlik etmek zorunda kalan birkaç hizmetkar vardı. Merdivenleri hiç durmadan tırmandı, galeriye ulaştı. Kapıda, Hippolita ve onun papazıyla karşılaştı. Diego, Manfred tarafından gönderildikten hemen sonra, doğrudan prensesin dairesine gitmiş ve gördüklerini büyük bir dehşetle anlatmıştı. Hippolita, Manfred kadar bu vizyonlardan şüphe duysa da, bunu hizmetkarın bir hezeyanı olarak değerlendirmişti. Yine de kocasına ek bir şok yaşatmamak için ve her türlü felakete hazırlıklı olmak adına, dik durmaya karar vermişti. Eğer kader onların yok oluşunu ferman ettiyse, ilk kurban kendisi olmalıydı. Matilda'yı ibadet etmesi için odasına gönderdi. Matilda annesinin yanında kalmak için yalvarmış olsa da, Hippolita kararlıydı. Sadece papazını yanına alarak, galeriye ve büyük odaya gitti. Ruhunda tam bir huzurla, saatlerce odayı inceledi. Ve şimdi, kocasıyla karşılaştığında ona, o devasa bacak ve ayak vizyonunun tamamen bir masaldan ibaret olduğunu söyledi. Gecenin karanlığı ve korkunun hizmetkarların zihninde yarattığı bir oyundu bu. O ve papaz odayı incelemiş. Her şeyin her zamanki düzeninde olduğunu görmüşlerdi. Manfred, karısı gibi bu vizyonun sadece bir hayal olduğuna ikna olmasa da, son olayların zihninde yarattığı fırtınadan biraz olsun sıyrılmıştı. Üstelik, kendisine her yarada yeni bir şefkatle yaklaşan bu kadına uyguladığı insanlık dışı muameleden ötürü utanç duyuyordu. Kalbinde bir anlık bir sevgi kırıntısı belirdi. Fakat pişmanlık hissetmekten, zayıf görünmekten korkuyordu. İçten içe öfke duyduğu bu kadına karşı, kalbinin yumuşamasına izin vermedi. Ve ona doğru eğilme nezaketini bile göstermedi. Ardından, ruhundaki bu zayıflık yerini daha kurnazca bir kötülüğe bıraktı. Hippolita'nın sarsılmaz itaatine güvenerek, boşanmaya sabırla razı olacağını düşündü. Ve eğer Hippolita boşanmayı kabul ederse, Isabella'yı kendisiyle evlenmeye ikna etme görevini de ona verecekti. Fakat bu korkunç plana girişmeden önce, Isabella'yı bulmalıydı. Kendini toparlayarak talimatlar verdi, kale sıkı bir şekilde korunacak. Ve kimsenin kaçmasına izin verilmeyecekti. Daha sonra, olumlu bir izlenim edindiği genç köylüye döndü. Merdivenlerin yanındaki küçük bir odada kalmasını emretti. Odada basit bir samur yatak vardı. Manfred odanın kapısını dışarıdan kilitledi ve anahtarı cebine koydu. Genç adama, sabah onunla konuşacağını söyledi. Hizmetkarlarını gönderdi ve Hippolita'ya soğuk, somurtkan bir baş selamı vererek kendi odasına çekildi.